So we can share using the share option here. So you've got the tools. Burada tool var yani paylaşma. And then share here. Share şurada var. If we choose email to begin with, we will have three options. E-mail'i seçtiysek eğer 3 farklı seçeneğimiz var. So Apple is Keynote. Keynote olabilir. PDF will work on everybody's device, but the transitions and effects will disappear in the Tabii PDF. PDF bunun sonra dediğim şeyler, efektler falan kalmayacak bu oldu. The PowerPoint will be fine on your PC, but again, maybe some of the transitions like flame and flashbulbs will just be a dissolve. Yeah. Tabii yani orada da PowerPoint'te de bazı uygulamaları görememek mümkün olabilir. Göremeyebiliriz. But the important thing is that files made on the iPad will work on the PC. It's an important message that you understand. Yeah. The files prepared in iPad will work on. Absolutely, yes. It's very important. Yani bu iPad'de hazırlanmış olan dosyalar normal bilgisayarlarda çalışacak. Bunda bir sorun yok. Bu önemli. Okay. So with my project, I will choose PowerPoint. Ben mesela şimdi kendi projem için PowerPoint'i seçiyorum. And it will create an email for me with the presentation, and can you see .ppt for PowerPoint format? Yeah. And then if I type the first few letters in of the teacher, yeah, I can email. On your iPads, we haven't got an email account set up on the iPad, so it will stop. Okay? But let me just explain a couple of other things that are useful for you. One option, if I go to share and print again, is open in another app. Okay? So if I choose PowerPoint, what is really interesting now is the way that Apple are integrating this with other technologies. So here I choose app, and I have a range of different other apps that I can open things in. So in many schools in England, the teachers have a class Dropbox just for student projects. Bu Dropbox mesela İngiltere'de çok yaygın kullanılıyor diyor. Öğrencilerin projelerini öğretmenler muhafaza etmek için. In London, in the city of London, and thousands of schools in the city of London, all the state schools have SkyDrive from Microsoft, and they can open. If it's PowerPoint, it will give you the option to open in SkyDrive too. So Dropbox and SkyDrive are free. You don't have to pay for them. Bunlar örneğin ücretsiz uygulamalar. Dropbox ve SkyDrive ücretsiz şekilde alıp indirilebiliyor. Çok da yaygın kullanılıyorlar. But again, we won't have Dropbox installed on your iPads today. If we have time, if we get some time to see, maybe we can add Dropbox next tomorrow. It's interesting to see that happen. So, sorry, yeah. Tomorrow we'll try and do it. We'll try tomorrow. Yeah. Yarın Dropbox'u mesela bir deney düşünüyoruz. Dropbox'u kullanısını yarın göstermeyi düşünüyoruz. It's important, I guess. 10 years ago, we handed pieces of paper to the teacher, and now we're handing in digital versions to the digital Dropbox. Yeah, and that is a big shift for a lot of teachers. It's a big shift. Yani 10 yıl önce kağıt dağıtılırdı, 10 yıl önceki uygulamalarda. Şimdi bu Dropbox üzerinden bu tür şeyler hepsi yürütülüyor. I have Dropbox on my iPad. Yes, and we can Is it installed? I can demonstrate it here. It's not a problem to do. So look, what I will do is I'll choose Dropbox. I'll just show you how it works. Yeah, I'll do it. Dropbox uygulamasını şimdi gösteriyor. So, my presentation is called Presentation 10. Not a good name. Why not?
It's not a good name because if 24 children hand in presentations called Presentation 10, it's difficult for me to manage. Yeah, so we want students to put their name on their work. Yeah, you explain that? Yeah. Yani bu aslında çok da sınıftaki öğrenci sayısına göre doğru isimlendirme olmadı. Şimdi yerine isimlendirme yapacağım diyor. Bir araya girebilir miyim? Burası önemli. Bir uygulama gösteriyor şu an Julian. Dropbox diye bir program var. Bu programı siz istediğiniz herhangi bir bilgisayara, bu bir Mac olabilir veya PC olur, yükleyebiliyorsunuz. iPad'inize de yüklüyorsunuz. İki cihazda da aynı üyelikle kullanıcı açtığınız zaman mesela PC'de var olan dosyalarınız, Dropbox'ta var olan dosyalarınızın hepsi iPad'inizde görünüyor. Örneğin Julian bir tane PowerPoint hazırladı, bunu Dropbox'ına attım ve şimdi mesela onu benimle paylaşacak. Otomatik olarak da benim iPad'imde bu görünecek. Okay, so here it says destination. So I need to just check the destination, the final destination. I don't want it to go there. So I'm going to go back. I'm navigating back and I'm going to create a folder. And I'm going to call it create. So my folder is empty. I say choose. I save. And in the top here, look on the left-hand side, it is uploading over the school network. It may take a little while, depending. Maybe it will get there really quickly as well. Okay. So what I'm going to do is I'm going to unplug my iPad, and I'm going to go to my teacher laptop. So this could be your teacher PC. Şimdi aynı şekilde iPad'den çıktık, normal şeye geçiyorum. Notebook'umuza geçiyoruz diyor, öğretmen notebook'umuza. It may take a second or two for it to connect up. We'll see what happens. So, remind me, network-wise. Bahçeşehir, this one, yes. This one? Yep. Fine, I think. Yeah. Okay. So what I'll do is I'll go to my Dropbox on my computer, which is here, look. You see I also have Google Drive, all free, and all give me options in the Bu classroom. programların hepsi Dropbox gibi cloud programlarıdır. Sizin verilerinizi, her türlü verilerinizi, klasörlerinizi, dosyalarınızı bulutta tutar. Yani internette bir server'da tutar. Ve siz istediğiniz her yerden, her bilgisayardan, her cihazdan bu dosyalarınıza ulaşmanızı sağlar. Dolayısıyla flash diskler var eskiden, malumunuz hepiniz kullanıyorsunuz. Flash disk aslında eskidir. Yanınızda taşırsınız. Flash diske ihtiyaç olmadan da bütün dosyalarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Ve çok daha fazla boyutlarla da ulaşabilirsiniz. Okay, so if I go to Dropbox, this is the folder look that I made on my iPad. Already there on my, this is a cloud tool. Yani Julian iPad'iyle bu PowerPoint'i hazırladı ve Dropbox'ına yükledi. Başka hiçbir şey yapmadan otomatik olarak bilgisayarındaki Dropbox'a bu şey geldi. PowerPoint sunusu geldi. So today, May 1447, Microsoft PowerPoint. I haven't got PowerPoint on my Mac, but it doesn't matter because Keynote on the Mac will open up PowerPoint anyway. Ya aslında PowerPoint'in yok işte sorun değil. Okay. And Julian, you can also share this folder with my account. Yeah. And we can show that also. Yeah, if you want to do it that way, we can do. So there's the project. So if I go back in here, you mean like share this folder? Yep. Yeah. Mesela bu Julian'ın Dropbox'ında bir klasör. Bunu benimle paylaşıyor. Benim bir Dropbox account'um var. Okay. Share this folder, please. So I'm doing like a PC right click on the folder. Right, sağ tuşa basıyor. Orada zaten göreceksiniz. Share this folder. Yani bu
klasörü paylaş seçeneği çıkar. And this is the same on the PC as the Mac. It's exactly the same. Bütün şeylerde de bilgisayarlarda da aynı. So share whole folder. Yeah. Evet. Yeah. Ve bunu bastığı zaman da direkt Dropbox'ın şeyine girip bir tane invitation yani kullanıcı adı yeri geliyor. Buraya ben kendi hesabımı yazıyorum. Hesaplar da mailler vasıtasıyla sürüyor. Yani benim Dropbox hesabım. This one. Yes. Hakkikuntay@enobilgisayar.com benim Dropbox hesabım. Bu yani bu klasörü benimle paylaşıyor. Şu an paylaştım. Paylaştıktan sonra bu dosyanın paylaşıldığıyla ilgili benim mailime bir tane mail düşecek. Bir hatırlatma maili düşecek. Do you want to pick it up on the through the VGA? Can I do that? Yeah. Sure. Where's my translator gone? He disappeared. Gördüğünüz gibi bana bir tane mail düştü. En üstteki mail, Dropbox maili. Julian benimle bir tane dosyayı paylaşmak istiyor. Ben bir folder diyorum. Burada hemen bir giriş yapmam gerekiyor. Can I add? I don't know if this will translate, but in England we only put student projects in the Dropbox, not official data, not personal information about students, only their projects in the Dropbox. We have separate systems for personal data. I'll get a translator to explain. Can you say it again, Julian? We would. Şu an bu benim Dropbox'ıma geldi. Yani herhangi bir flash disk, harici disk veya CD disket vesaire gibi artık bunları kullanmadan internet üzerinden direkt istediğimiz herhangi bir dosyayı bu şekilde paylaşabiliyoruz. Ve ben buradan Dropbox hesabıma girdiğim zaman burada da hemen Okyanus Kolejleri benim tabletimde yüklenmiş oldu. Ve ben bunu direkt buradan açıp It's quite quick as well. Bunu öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Öğrencilerin Dropbox'ta bile paylaşabilirsiniz. Öğrencilerinizin hazırladığı projeler direkt burada. Veya öğrencilerinizle verdiğiniz başka bir araştırma vesaire gibi olabilir. Öğrenci size kağıt bitimini almayabilirler ve bütün öğrencisiniz. Ve Julian'ın hazırladığı işini buradan da görebilirsiniz. And if we do I think if we had Keynote installed on there, we could open it up in Keynote. Yeah? So if Keynote was installed... Eğer Keynote olsaydı bunu, yani iPad'deki Keynote uygulaması olsaydı bunu Keynote üzerinden çalıştırabilecek. Okay. Is now a good time to have a short comfort break? Tamam. Biz kısa bir deneme salmak için daha sonra tekrar devam edeceğiz. Kendiniz Göstermek istedim. Bundan böyle din kültürü ahlak bilgisinden sorulara da yanıt verecek. Üniversite sınavına hazırlanan adaylara yeni bir haber ÖSYM Başkanı Ali Demir'den geldi. Demir artık üniversite sınavlarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde sorulacağını açıkladı. Gerekçe bu dersin zorunlu ders kapsamında olması ama din kültürü ve ahlak bilgisi de 1982 yılından beri zaten zorunlu dersinde. O yüzden neden şimdi sorusu gündemde. ÖSYM ise henüz buna ilişkin bir açıklama yapmadı. Ama değişiklik 2013 üniversitesinde yer aldı ve sınavın ilk yükseköğretime geçiş sınavında yani YGS'de yeni bilgileri felsefe grubunun
kişi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden olacak. Yine tarih, coğrafya, felsefe grubu soruları olduğu LYS 4'e girecek öğrenciler de din kültürü ve ahlak bilgisi sorularıyla karşı karşıya kalacak. Bu sınavda yer alan 90 sorudan 8'i bu ders için yapılacak. Kılavuzda 4+4 yasasında alınan karar gereği ortaöğretim başarı puanı hesaplamasına ilişkin yapılan değişiklikte yer aldı. Buna göre adayların 100 üzerinden aldığı lise mezuniyet notu 5 ile çarpılarak ortaöğretim başarı puanı hesaplanacak. Next slide. And 3. Hocam bunu neden yaptığınızı açıklayın isterseniz. Anladım. Again. Okay. One more. Is that it? Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Is that fast? Slow. Yeah. Okay. So, what I'm thinking is Actual time is 1/4 Yeah. That's kind of what I've got here. Can we just check on your iPads if Pages is downloaded? Pages indirildi mi bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl? Şu birlikte galiba var. Since 1/3. 1/3? 1/3 of people. Yeah. Okay. What I'll do, I will spend 5 or 6 minutes. I will spend 5 or 6 minutes quickly looking at Pages. It's very similar to Keynote, but for word processing. Okay. Keynote'a çok benzer bir uygulama. Bir 5-6 dakika kadar hızlıca Pages'a bir bakalım. The importance of Pages really is that it will open up Word documents and save as Word documents. Yani dokümanları bu programda açabiliriz ya da yapabiliriz, save edebiliriz. So it will fit into your existing infrastructure. Var olan altyapınıza kolayca uyacak bir şey. So the teachers again in England will make something on their PC, on their Mac, on their computer in Word, email to themselves or a Dropbox, pick it up on the iPad and use it in class. Kendi PC'lerinde hazırlıyorlar mesela İngiltere'de öğretmenler diyor Word olarak bir çalışmayı. Dropbox kanalıyla yani Dropbox'a gönderiyor. Dropbox'tan da daha sonra iPad'ine alıp istediğini yapabiliyor. Okay, so we'll just spend 5 minutes having a quick look. 5 dakika içerisinde hızlıca bir göz atalım. So when yours launches, it will launch and it will give you some messages if it's the first time that it's been opened. Eventually you will get the option to create a new project and you will see some templates. You can choose a template, that's fine. Öncelikle bir arka plan oluşturmak için bir seçenek çıkacak karşınıza. So in a classroom situation, if you only have a small amount of time, you can choose something like a poster and very quickly change it to fit the needs of the learning. Yani biz hızlı bir şekilde göz atmak adına çalışmayı seçip bakalım neler yapabileceğimiz. So it might be, I don't know, learning English.
Is it free? No, it's you have to pay for pages. So again, to explain this, in schools in England, what the schools do is they have a core set of apps, like the critical apps will be pages, keynote, and those will be part of the 3 core apps. İngiltere'de şöyle uygulanıyor diyor. Bu çok temel kritik birkaç tane uygulamayı işte Pages gibi, Keynote gibi uygulamaları ya okullar alıyor, okul kendisi alıyor veya veliler toplanarak bu işin finansmanını sağlıyorlar. So, in the top corner, exactly like Keynote, Aynen Keynote'daki gibi üst köşede yine you have the same media, aynı seçenekler var. tables, charts, shapes, exactly the same. Tamamen aynı. And you can even have video Yine videonuz olabilir. in a word processing document. Yine böyle kelime işlemci şeyinde evrakında videonuz olabilir diyor. But obviously when you send that to print, it will print as still picture, not video. Tabii şeyi baskı yani print out almak istediğinizde videoyu değil de sadece yazılı dokümanları çıktı alabileceksiniz. So, if I tap on the little icon in the corner, Bakın şurada altta bir küçük ikon var. back into camera roll, Büyük resim küçük altında. and again, camera roll. You get the idea. Okay. So, if I go back to documents here, this is where I can title my projects. At the moment it's called Flyer. If I tap on the word flyer, I can then just say done. Yeah. So I tap on the word flyer. Bu yani o şeyin başlığı, dokümanın başlığı. Üzerine dokunduğu anda istediğiniz yani değişiklik yapabilme şansınız olur. Alan Parsons, you absolutely, you with your prop rock, aren't you? That's what it is. Okay. Also, on the iPad, if you have lots and lots of files, you can organize them into folders. So say, for example, I'm a busy student and I go to maths, English, humanities. What I can do is I can create a folder and call this, let's call this the maths folder. And if I want to add the folder, Şimdi matematik şey oluşturuyoruz. okay. So folders is a way of organizing your files. Does that make sense? Yeah? So the folder lives inside the app. So if I start a document, a blank document here, Mesela boş bir doküman. so I'm going to create a blank document. We'll just type a little bit in and just check. Buna bir şeyler yazıp bakalım. Okay. So if we want to format the text, we can highlight the text by using the pins like we were using in notes. We've got tools at the top here for changing the font, yeah, and then size. If we choose the paintbrush at the top here, this little paintbrush icon, Yukarıdaki fırça ikonunu görüyorsunuz. it will give us another way of changing and reformatting them. So I can go in here, hold. Yeah, I just hold it. I didn't tap, just hold. Yani metindeki istediğimiz değişiklikleri buradan yapabiliyoruz. I can change the colour. Yeah.
format the text so it can justify left, centre, right. Yeah. Just traditional word processing things that make life easier. Çok klasik bildiğiniz kelime işlemci. Yeah. If I'm not sure of my spelling, I can do the definition. Doğru yazdığında emin değilim mesela. Sözlerin içine bakıyorum. But importantly, with the spanner icon, under share and print, say I say email document. This time I have pages, PDF, and Word. So if I want to send in Word as an email, you'll see. Böylece de e-mail yapmış olduk. Yeah, we have .doc for Word. And likewise, if I want to open in the Dropbox, I can do share and print, open in another app as Word, choose app, and we can choose Dropbox or SkyDrive. Uygulamamızı seçiyoruz. Hangisi olacak? SkyDrive mı? Dropbox mu? Can you see the last project folder, last destination folder was Okyanus project, so I choose blank. Just delete that, rename, Julian, test, save. And that will upload. It's a small file, so it will upload very, very quickly. Okay? And then I've handed the work in to the teacher. So just a few minutes to finish today. Aki, do you want to have a quick look at the book? We'll talk a little bit about the book. Yeah. Birkaç dakika içerisinde bugünkü çalışmayı bitireceğiz. Son bir How you made it? Video first. Yeah. Biraz sonra göstereceğim bir ayrıntı kitap uygulaması var. Bazı öğretmenlerimiz bunu görmüştür. Eksen yayınları için bir uygulama, daha doğrusu bir zenginleştirilmiş kitap hazırladım. Biraz sonra Julian gösterecek size. Normal e-reader, yani tek PDF sayfasından ziyade içinde çeşitli videolarla, görsellerle, 3 boyutlu resimlerle zenginleştirilmiş bir kitap uygulaması bu. Eksen yayınları 9. sınıf coğrafya kitabı. Şu an iBooks'ta yer almıyor, çok kısa bir süre içerisinde bunu yayınlayacağız. Ocak ayında iBooks Türkiye'ye açılacak ve orada yayınlanıyor olacak. Bu uygulamadan zenginleştirilmiş içerikler var. Normal bizim bildiğimiz kitap mantığının biraz daha dışında, daha geniş bir perspektiften bakılıyor bu kitap uygulaması. Şimdi Julian onu göstereceğim. Bu kitabın yani bu kitapla bunu kıyas ettiğiniz zaman böyle bir girişi var. Yani video şeklinde bir girişi var. That it's easy for the teacher to make these amazing products as well. Of course. I said something. Also, you can add. Okay, that's fine. I can show them tomorrow if you want. I will show them in 15 minutes the basics of how to make the book. For 15 minutes, I will do it tomorrow. But it is. This is copyright. Yeah, you can also skip this one. Okay. Just swipe through. Yeah, it's the So we have a range of. This is the first time. It's the first time I've seen the book. Right. So
So you are unfamiliar. I am familiar. Yeah. Can you just explain that to the group? Yes. Also it's showing how to easy to use the iPad format. Yeah, absolutely. Yani normal kitap sayfaları, makro kitap sayfaları iki boyutludur. İçerisinde yazı ve resim bulunur, başka da bir şey bulamazsınız. Ama bu iPad kitap formatında derinlemesine de girebilirsiniz. Yani bir sayfada birden fazla resim bulunabilir. Bu resimler etkileşimli olabilir. So these interactive moments in the book are very easy for teachers to create for themselves. Yani var olan materyal üzerinden öğretmenin esnek, hareketli bir sürü şey oluşturmasına fırsat sağlıyor. İnteraktif bir ortam oluşturmasını sağlıyor. If you can move a mouse and cut and paste, you can do it. Seriously, you can do it. That's nice. Julian ilk defa kullanıyor bu arada. Evet. O yüzden ben de pek aşina değilim diyor. Ama şeyi anlayabiliyor. Yani nerelere dokunması gerektiğini, nerelerde büyütmesi gerektiğini. Bu sezgisel bir şey durumda şu an. Ki özellikle öğrencilerin, çocuklarımızın dokunmatik cihazlara çok yatkın olduğunu düşündüğümüz zaman aslında Julian'ın burada yapmış olduğu bütün bu işleri çocuklarımız, öğrencilerinde çok rahatlıkla hangisinin bilgi olduğunu, hangisinin resim olduğunu, hangisinin büyütülmesi gerektiğini çok rahatlıkla sezgisel olarak da çözebilirler. Mesela burası soru bölümü. Kitabın hemen arkasında bu şekilde sorular, farklı tarzda sorular da koymak mümkün. So not speaking, this would be a lot of guessing. I haven't used that one, but it's nice. Bottom of the class for me. That's nice. Shall I show the study cards? Yeah. So if one of the ways that we use it in England is say I have a bit of text here and I make a note. Daha önce mesela I could do şeyi görmüştür, tekstin nasıl seçildiğini görmüştür. Burada da aynı şekilde teksti seçip bunu highlight ediyoruz. Yani altına çizebiliyoruz. Ve bu onlar dışarıda kayıtlı olarak da kalıyor. I'll do one more three. Okay. So, if say I was a student studying the book, I would make my own notes with the book. Bir öğrenci olarak kendi notlarını kitap üzerinde alabiliyorum. So I can make my own notes, personalising the book. It's trying to make me write in Turkish in my own notes. Okay. It's fine. So if I go back to the beginning of the book, I should have notes. So at the top here, I think that my laser pointer is getting tired. The very top here. It will create some notes, look here. So if I... sorry. I'm trying to read it. So... yeah, they are. Is that no? I can't do it. I need to see the English version. Do I double tap on here? Can I just let me just check mine because it's I apologise. I can't read it.
Şeyi söyleyeyim, bu yaptığımız çalışma profesyonel bir çalışma. Sizin ders içerisinde kullanabileceğiniz, basit şekilde kitap hazırlayabilecek bir çalışmayı Julian yarın gösterecek. Yani bu resimler, videolar, bütün etkileşimli içerik profesyonelce hazırlandı ve telifi alındı. Ama sizler de yarın onun örneğini yapacaksınız. Çok basit şekilde kendi kitaplarınızda oluşturabilirsiniz. It's fine. I've got it. So the text that we made becomes a revision card for exam. Burada bir örnek gösteriyor şu an. Kitap üzerinde ne yapabileceklerinizle alakalı. Bunu şey gibi düşünün, elinizde sanki bir hatırlama kartları vardır. Arkasında bu bilgi yer alır. Ve bunu okuduktan sonra notunuz, yani o highlight yaptığınız yerden sonra notunuz görünüyor. Bu şekilde de öğrenciler kendi kendilerini de check edebilirler. So we can use a tool like this to help with exam preparation. Yani bir sınav hazırlığı için de kullanılabilecek bir şey. Evet. The students test themselves. Sorry, they're asking about the mathematical terms. Okay, so There's a problem. okay, yeah, I was asked about this earlier this week. So when you make the book, when the book is made on the computer, you can use the mathematical signs on the computer and they will appear in the book. Okay, I'll try to demonstrate it tomorrow, but there is some software that you can use that gives you the mathematical signs. Yarın göstereceğim diyor. Bu özel bir yazılım var. Anladınız. Zaten kitapta hazır varsa onlar çıkacak ekrana. Uygulamayla ilgili yarın bir gösteri yapacağım diyor. Yarın göstereceğim diyor. Tomorrow we will make some books on the iPads with flippable pages and with media content. So I will show you how the students can make books and the teachers can make books. Yarın birlikte kitap hazırlayacağız diyor. Yani bir öğrencinin veya öğretmenin böyle bir şeyi kendi özel kitabını nasıl hazırlayacağını beraber göreceğiz. It is easy and it's not technical and it's fun. Hiç teknik bir konu değil. Son derece kolay göreceksiniz yarın diyor. Okay, that's what we will do tomorrow. Ama yarın. And now we will download the apps for you for tomorrow and I do apologize. Yeah. Evet. Bitirelim mi? Do you want to finish? That's fine, yeah. Okay. Before finish, I want to show something also. Perfect, yeah. Son bir şeyler gösterecek Hakkı Bey arkadaşlar. Nasıl, yani ne tür animasyon yapılır, biraz en azından kafanızda oluşması açısından hangi tür zenginleştirilmiş içerikler buraya yüklenebilir, birkaç örnek vermek istiyorum. Julian gösterdi bazılarını. Burada sayfada resim olabilir. Yani çok resmi bu sayfaya eklemek ve sayfada göstermek mümkün. Bu yine Julian'ın gösterdiği bu etkileşimli bir resim de olabilir. Yani ben buraya tıkladığım zaman bununla alakalı bir bilgi açılıyor ve o bölüme fokuslanıyor. Bütün bunlar Julian'ın dediği gibi yarın göreceksiniz. Siz kendiniz de aslında bunları hazırlıyor, çok basit bir şekilde hazırlıyor olacaksınız. Soru eklenebilir. Birkaç animasyonlar var. Özellikle onları göstermek istiyorum ben. Yine dokunmatik, etkileşimli resimler olabilir bu. Aralıkları tıklıyorum ben. Sağda yer alan aralıklara tıklıyorum. İşte 1 ve 4'e, 5 ve 8'e falan tıklıyorum. Resimdeki şey değişiyor, şekil değişiyor. Harita üzerinde iki nokta arasındaki mesafe çizik ölçekle ölçülebilir. İki nokta arasındaki uzaklık, bu video harita olabilir. Yani üzerinde video iki nokta arasındaki mesafe çizik ölçekle ölçülebilir. Şurada bir resimle ekleyebiliriz. Mesela bu izoipsin nasıl olduğunu gösteriyor. Eminim öğrencilerin izoipsi anlamaları açısından çok daha güzel bir örnek. Şu an bu bir dağ, dağın yükseklikleri malumunuz görünüyor. İzoips şekli bu şekilde gözüküyor.
Yine aynı şekilde öğrencinin özellikle kitabın içerisine girip etkileşim içerisinde, yani bilgiyle etkileşim içerisinde olduğu içerikler de mevcut. Örneğin paralel tarafına dokunuyorum. Paralelin ne olduğu ile ilgili bir görsel var. Meridyene dokunuyorum. Meridyenin ne olduğu geliyor. Aynı şekilde ekvatora dokunuyorum. Başlangıç meridyenine dokunuyorum ve meridyenler arası mesafe. Dünyanın kendi etrafındaki hareketi batıdan doğuya doğru olduğunda Güneş, dünyanın doğusundaki yerlerde batıdan daha önce görülür. Bir meridyen yayı üzerindeki tüm yerlerde ise Güneş aynı anda görülür. Altta bir şey var. Bunu ben sürüklüyorum. Dünya dönmeye başlıyor. Aydınlık gece gündüz süreleriyle alakalı bir etkileşimli içerik bu da. Bu şekilde oluşturulmuş bir kitap. Dünya ekseni etrafındaki Öğrencilerin 24 saatte tamamlanır. bu etkileşimli Ve kitaplardan, normal matbu kitaplardan bir dönüş yapar. çok daha Bu duruma bağlı iyi olarak tecrübe geniş edildiğini isimlerinin düşünüyoruz ve gelişmesi Apple bunu gün içinde değişir. özellikle eğitim kurumlarına Gölge ve bunun gölge hazırlanacağı programı ücretsiz veriyor. Julian yarın gösterecek bunu. Ve bu kitaplardan çok rahatlıkla hazırlayabilir. iPad'lere yükleyebilir. Sınıfta ders anlatılabilir hale geleceksiniz. Okay, I'm done. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için yarın devam edeceğiz. How about 9:30'da buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.